Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çanta yapacağız. Daha önce rafyasını çalıştığım, torba model çalıştığım bu örneği o kadar çok sevdiniz ki ben de sizler için en çok kol çantası isteği geldi. O yüzden ben de bu modeli tercih ettim. Gerçekten doğaçlama, yine farklı örneklerin bir araya getirilmesiyle oluşan bir çanta oldu. Şu kenar dalgalarını görmenizi istiyorum. Gerçekten örneği, duruşu, büyüklüğü, her şeyiyle tam çok seveceğiniz bir model oldu diyebilirim. Hemen ölçülerini söylemek istiyorum size. Şöyle tutalım. Evet, 35 santim enimiz var. Evet, 35 santimde boyumuz var. Bakın 35'e 35'lik bir çanta olmuş. Ama şöyle söyleyeyim, kenarları dalga olduğu için kare gibi durmuyor. Birazcık daha uzun, dikdörtgen gibi duruyor görüntüsünde çantamızın. Hemen sap boylarını da söylemek istiyorum. Ben videonun içinde 60 santim yapacağımı söylemiştim ama sonradan biraz daha aşağı inmesini istedim ve 65 yaptım. Bakın görüyorsunuz, 65 santim saplarımız. Hemen şöyle içini de göstermek istiyorum. Yine her zamanki gibi astarladık tabii ki de. Şöyle çıt çıtlarını bu sefer deri aparat olarak taktım. Yine çift cepli, bakın normal kese formatında gerçekten çok güzel bir astar oldu. Ağız kısmını elimle diktim astarın. Normal makineyle dikmedim bu sefer. Çıt çıtları nasıl hazırladığımı, nasıl diktiğimi, tüm detaylarını videonun içinde bulabilirsiniz. Son derece güzel, zevkli, örmesi de çok keyifli bir çanta ve her ipe yakışabilecek yine bir model. Bu çantayı makrome iplerle, özellikle pamuk makrome iplere çok yakışacak bir model. Yine kağıt iplerle, rafya iplerle tamamıyla çalışabilirsiniz. Ben yaklaşık bu çantada 300 gram kadar kağıt ip kullandım. Dediğim gibi çok kağıt ip yiyen bir örnek değil. Ama ip kalınlığına göre dediğim gibi değişebilir. Yani 350 gram civarlarında diyebiliriz bu çantanın ipi için. Bunu da söyledim. 3,5 milimetrelikte tığ kullandım. Bu çantanın da tasarımı bana aittir. Lütfen videosunu çekmeyiniz rica ediyorum. Dedikten sonra Instagram hesabımı çok atladığımı fark ettim. Gerçekten yine aynı Aryalara Tasarım benim markam ve Instagram'da da YouTube'da da aynı isimle bana ulaşabilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız ve zil butonunu da aktif hale getirirseniz düzenli olarak videolarımı paylaştıkça sizlere bildirim gelecektir diyorum. Haydi hazırsanız başlayalım. Şimdi hemen tığım 3,5 milimetre, tekrar hatırlatıyorum. Şöyle ipimi tuttum. Bakın görüyorsunuz. Bırakmıyorum. Bir tane çektim, hala bırakmıyorum. Bir tane daha çektim ve sıkıştırıyorum. Bu benim birinci ilmeğim olmuş oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen ben 146'yı çekip geliyorum. Evet, 146 tane zincirimi çektim. Şimdi hemen bir zincirimin ne kadar olduğunu da söyleyeyim size. Şöyle bir esneteyim ona göre. Evet. Benimkisi 93,5 olmuş. Şöyle göstereyim, şuraya geldi. 93,5 santim tuttu benim zincirim. Kaç zincir çektim? Tekrar söylüyorum. 146 tane zincir çektim. Burada hemen örneği kurmaya başlıyoruz. Bu çantamızda örnek hemen kuruluyor. Evet. Şimdi örgümüzde her zamanki gibi bakın zincirimizi arkasına çeviriyoruz. Şu görmüş olduğunuz, şu biliyorsunuz yükseklik için çektiğimiz fazladan zincir. Hemen yanındakinin arkasından başlıyoruz. Öncelikle bir adet ilmek kaydırma yapıyoruz buraya. Bir ilmek kaydırmayla başladım.
İkincisi, bakın, ikinciye bir tane sık iğne yapıyorum. Geldik üçüncüye. İpimi bir kere doladım. Buraya bir tane çakma trabzan dediğimiz, tekli trabzan dediğimiz bundan yapıyorum. İpimi doladım. Buraya şimdi bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir tane ipimi iki kere doluyorum. Battım. Önce ikisi, sonra ikisi, yine ikisi şeklinde çıkartıyorum. İpimi bir daha doladım. Bakın. Şimdi yaptığımızın tam tersini yapmaya başlıyoruz. Bu sefer inişe geçiyoruz. Bir tane, bakın, ikili trabzan. Bir tane tekli trabzan. Bakın, üçünü birden çekiyoruz. Şimdi artık bir tane sık iğne yapıyoruz buraya. Bir tane ilmek kaydırma. Evet. Bakın, görüyorsunuz. Örneğimiz bu şekilde kurulmuş oldu. Şimdi devam ediyoruz. Bakın, en son ilmek kaydırma yapmıştım. Şimdi sırada ne var? Sık iğnemiz var. Sonra çakma trabzanımız var. Üçünü bir çektim. Sonra ikili trabzanımız var. Bir, iki seferde çektim. Sonra bakın, üçlü trabzanımız var. İpimi iki kere doladım. 2, 2 ve 2 şeklinde çektim. İpimi doladım. Bakın, artık çıkış bitti. Tekrar inişteyiz. Şimdi ikili trabzandayız. 2, 2. Bakın, iki seferde çekiyoruz. Şimdi tekli trabzandayız. Hepsini aynı anda çekiyoruz. Şimdi normal sık iğne yapıyoruz. Şimdi ilmek kaydırma. Evet. Şimdi bundan ben 18 tane yapacağım bu şekilde. Bakın, görüyorsunuz, anlaşıldı diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu hep ortaya denk gelecek. Ortada üçlü trabzanımız var. Onun kenarları zaten simetrik bir şekilde ilerlemiş oluyor. Unutmayalım, ilmek kaydırmayı bir kere yapıyoruz. Bakın, ilmek kaydırmayı yaptık. Yanına hemen sık iğneden devam ediyoruz. Unutmayalım. Bu şekilde şimdi tamamını yapalım. Sonuncuyu tekrar birlikte yapalım. Sonra dönüp arkasını nasıl dolaşacağız onu göstereceğim. Evet, şimdi sonuna kadar geldim. Burada artık sonuncuyu birlikte yapıp arkaya döneceğiz. En son ilmek kaydırmamı yaptım. Normal sık iğnedeyim. İpim o kadar kalınmış ki, yani 4 milimetre ile örmediğime bile pişman oldum. Siz kamerada böyle çok güzel, ya sizin ipiniz çok güzel görünüyor falan diyorsunuz. Aslında biz de sizler gibi şansımıza, yani o seride ne denk gelirse o iplerle örüyoruz. Özellikle uzun zamandır bu iple çalıştığım için gerçekten şu an ben bile çok zorlanıyorum. Evet, şimdi bakın, ikili trabzan, pardon, üçlü trabzandayım. 2, 2, 2. Bu örnek biraz dikkat istiyor. Kaçırmamanız lazım. Hizayı bozmamanız lazım. Özellikle üst sıralarda dikkatli olmanız gerekiyor.
Evet. Tekli trabzanı yaptım. Şimdi sık iğnemi yaptım ve son olarak yine ilmek kaydırmayla bitiriyorum. Bakın tam tamına görüyorsunuz sayımız tutmuş oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu örneği hep yüzünden örüyoruz. O yüzden arkaya şimdi ilmek kaydırmayla dolaşacağız ama ilmek kaydırmayı böyle arkadan bu şekilde değil. Bakın şöyle çeviriyorum. Tepeleri görecek şekilde örgümü tutuyorum. Şu görmüş olduğunuz en son ilmek kaydırma yaptığım yer burası. İlk ilmekten itibaren arka loblara ilmek kaydırıyorum. Bakın bu şekilde arka loblara ilmek kaydırıyorum. Görüyorsunuz. Şöyle yani önde bakın şu şekilde bir görüntü olmuş oluyor. Sadece bakın şöyle yüzünden bakacak olursanız öndeki, ama biz bu şekilde çevirdiğimiz için bakın şöyle tuttuğumuzda bu taraftaki yere ilmek kaydırıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek kaydırarak gideceğiz. Bu yaptığımız ilmek kaydırma aynı zamanda bakın şu görmüş olduğunuz şu aradaki dalgaları oluşturuyor. O da çok güzel bir görüntü veriyor. O yüzden bu ilmek kaydırma yöntemini tercih ediyoruz. Böylelikle hem ara hat oluşturmuş oluyoruz hem de örgüyü hep yüzünden örmüş oluyoruz bu şekilde. Dilerseniz sıra sonuna kadar ilmek kaydırmalarımı yapıp geleyim. Ondan sonra bir üst sıraya nasıl çıkacağız hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi geldik. Bakın en son ilmeğime de ilmek kaydırdım. Şimdi tekrardan bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Burası bizim için artık önemli. Şimdi her sırada videoda sonuçta gösteremeyeceğim için bunun mantığını iyi kavramamız gerekiyor. Bakın bir artış var, bir azalış var ya. Şimdi azalmışız. Yani ilmek kaydırmayla biten kısımda o zaman artık ne yapacağız? Şu en yüksek yeri kurmamız lazım ki şu dalgayı oluşturabilelim. Yani şunları çukur tümsek diye adlandırırsak tümseklere çukuru, çukurlara ise tümsekleri getirmemiz gerekiyor. Bunun için şimdi yine arka lobdan öreceğiz. Bakın bu önde kalacak demiştik biraz önce. Örgümüzün şu gördüğünüz ilk ilmeğine giriyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Bakın bu şekilde. Tekrardan şu yandaki sondaki lobuna giriyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. 2 oldu bakın. Burası büyük üçlü trabzan olduğu için bunu 3 kere yapıyorum. Evet. Şimdi böylece bir kenar oluşturmuş olduk. Hem de aynı zamanda bakın tepeyi yapmış olduk. İpimi bir kere doluyorum. Hemen yanındaki ilmeğe giriyorum ve azaltmaya başlıyorum. Önce ikili trabzan, ipimi doladım. Şimdi tekli trabzan. Şimdi sık iğne. Şimdi ilmek kaydırma. Bakın görüyorsunuz. Bir önceki alt sırada en yüksek üçlü trabzanımızın tepesine ne denk geldi? İlmek kaydırma denk geldi. Şimdi artık hiçbir fark yok. Devam ediyorum. Yine aynı usulle ilerliyoruz. Bakın ilmek kaydırmadan sonra önce bir sık iğne. Sonra ipimi doladım. Şimdi bir tane çakma trabzan. İpimi bir daha doladım. Bir tane
ikili trabzan. İpimi 2 kere doladım. Bakın şimdi üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 2 2 çıkartıyorum hepsini. Gördüğünüz üzere bu sefer de en çukur ilmek kaydırma yaptığım noktaya bakın, tepe denk geldi. Burada takip edeceğiniz şey şu. Bu yani. İlmek atlayıp atlamadığınızı, yanlışlık yapıp yapmadığınızı buradan kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi her sırada eğer ilmek kaydırmaya üçlü trabzan denk geliyorsa, bakın hep aynı denk gelmesi lazım. Örneğinizi düzgün bir şekilde ilerletiyorsunuz demektir. Şimdi aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz bu şekilde. Şunu bir tamamlayalım. Şimdi sırada ikili trabzanımız vardı. 2 2. Şimdi tekli trabzan. Üçünü bir çekiyorum. Şimdi normal sık iğne. Şimdi ilmek kaydırma. Bakın bu şekilde görüyorsunuz, örneğimizi ilerletiyoruz. Yine sıra sonuna geldiğimizde döneceğiz. Bu sefer tekrardan ne yapacağız? Yine arka lobdan ilmek kaydırmamızı yapacağız. Sonra tekrardan döneceğiz. Bakın tümseğe çukur, yine çukura tümsek denk getireceğiz. Birazcık daha göstereceğim şimdi. Sıra sonuna kadar geleyim. Tekrar bir döndüğümüzü göstereceğim. Bir daha yüzün örüşünü göstereceğim. Hani çünkü artık onu bir kere gösteriyorum. Bir dahaki sefere bakın bunu sürekli tekrarlıyoruz. Yani artık her seferinde göstermeyeceğim. Şu kısmı güzelce göstereceğim. Buradan sonrası zaten ne olacak? Birbirini tekrar ederek ilerleyecek. O zaman sıra sonuna gelelim, devam edelim. Evet, tığımı değiştirdim. Aklınıza herhangi bir şey gelmesin. Bu da 3,5 milimetrelik tığ. Yani numaraları aynı. Sadece artık ucu çok fazla soyulduğu için çok tırtıklı bir hal aldı. Çekmesi zor oluyor. O yüzden görüyorsunuz en pahalı tığ. Bu da en ucuz tığ aynı markanın. Ama yani aradaki fark derseniz evet bu daha hafif. İlk başlarda gerçekten örümü çok güzel. Ama ben her halükarda hepsini soyuyorum yani. O yüzden bir dahaki sefere bu kadar pahalı bir tığa ihtiyaç duyacağımı düşünmüyorum. Şimdi geldik artık son kısma. En son bakın yine tepe noktaya ilmek kaydırmamı yaptım. Sırada bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan ve son olarak üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, bakın bu şekilde gördüğünüz üzere bu seriyi de tamamlamış olduk. Yine bir zincir çektim, dönüyorum. Bakın ilk ilmekten başlıyorum yine. Hep arka ilmekten örüyoruz. İlmek kaydırıyorum. Bakın ilmeği içinden geçiriyorum. Sıradaki aynı şekilde ilmeği bakın şurada karıştırmayın. Şu sık iğnenin tepesi, şu ilmek kaydırmanın tepesi, mutlaka ikisine de batıyoruz. Bakın şöyle önden iyice belli olmaya başladı artık hattımız. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldikten sonra bakın tepede olduğunda ne yapacağız? İlmek kaydırmayla başlayacağız. İlmek kaydırmayla bittiği, yani çukurla biten yerde ne yapacağız? O zaman da tepe kuracağız. Şurada kurduğumuz gibi bir tepe kuracağız. O anlamda mantık yani çok aslında belli. Siz dilerseniz hiç ara örnekleri koymadan, yani şu örnekleri hiç koymadan full bundan da yapabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Ama tabii ki de birazcık üretmesi zor oluyor o zaman. Daha zor oluyor. Şu araya şunlar girdiği zaman iş daha keyifli bir hal alıyor. Bir de
şöyle bir durum var. O zaman bunlar daha dikkat çekici hale geliyor. Yani hep bundan olduğunda bu örneğin kıymeti çok böyle ön plana çıkmıyor. Ama dediğim gibi araya şunları koyduğumuz zaman şu aralar gerçekten daha dikkat çekici bir hal alıyor. Artık mantık anlaşıldı diye düşünüyorum. Şuraya kadar gelelim. Yani örnek koyacağımız yere kadar 4 örneği bitiriyoruz. 4 örneği bitirdikten sonra başlangıç yerimiz şurası. Şuradan göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra örneği bitiriyoruz. Ondan sonra artık şu görmüş olduğunuz delikli sırayla devam edeceğiz. Hemen yapıyorum. 4 sırayı bitiriyorum ve geliyorum. Bakın çok güzel oluyor. Evet, şimdi geldik. Bakın sıra sonuna. Hemen buradan devam edeceğiz. Artık file kısmına geçiyoruz. Bu örneğimizi burada tamamladık. Şimdi normalde bir zincir çekip dönüyorduk ya, bu sefer zincir çekmiyoruz. Döndük. Hemen bakın buradaki yapmış olduğumuz üçlü trabzanın tepesine giriyoruz. Ve buraya bir sık iğne yapıyoruz. Sonrasında 3 zincir çekiyoruz. 3 tane zincirimi çektim. Geldim. Bakın şurada ilmek kaydırdığım yere, eğer oradan karıştırıyorsanız bu taraftan da bakabilirsiniz. Bakın ilmek kaydırdığım yerin üzerine bir tane bakın ipimi doladım. Geldim. Tam bu noktaya ikili trabzan yapıyorum. Şuradan saydığınız zaman zaten 1, 2, 3 ilmek atlıyoruz. Dördüncüsüne batıyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Geldik tepeye bakın. Yine 1, 2, 3 ilmek atlıyoruz. Tepeye geldiğimizde sık iğne yapıyoruz. İpimizi dolamıyoruz. Çukura geldiğimizde ise 3 zincir çektim. İpimizi dolayıp buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Mantığımız hep bu şekilde ilerliyor. 1, 2, 3. Evet, tepede olduğumuz için ipimizi dolamadık. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şimdi çukurdayım. O zaman ipimi doluyorum. Ve buraya bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Geldim tepeye, sık iğne. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar gideceğiz. Bir tepe bir çukur olarak. Şimdi deliklerimizi koyalım. Ondan sonra örneğimizi koymaya başlayacağız. Evet, geldik bakın sıra sonuna. En son sık iğnemi de yaptım. Şimdi dönüyorum, yine bir zincir çektim ve döndüm. İpimi uzattım. Şimdi kenarda kalın bir bunu yapmak istemiyorum buradaki gibi. O yüzden bakın şöyle tekrar gösteriyorum. İpimi uzatıyorum, döndürüyorum. Bakın bir yandan tutuyorum yalnız. Bırakırsam böyle burgu olur burada. Böyle daha rahat edersiniz. Tutuyorum hala. Şimdi boşluktan, bakın boşluktan ilmeği geçiriyorum. Tam bir trabzan görüntüsü oluşmuş oldu bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ara boşluk için. Şimdi aynı yere tekrardan giriyorum. Üçgen yapacağız çünkü artık ipimi doladım bakın. Tığımı burada bırakıyorum. Bir tane daha doladım. İkisini bir çektim. Bakın tığımın üstünde 3 tane var. Şimdi üçünü birden ne yaptım? Toparladım. Bir zincir çekiyorum. Geldim buraya. Tekrar aynı yere giriyorum. İkisini çıkarttım. Bekliyorum. Geldim. Trabzan tepesine. İkisini bir çektim. Topladım. Bakın bu şekilde ne yapıyoruz? V'ler yapmaya başladık burada. Yine bir zincir çektim. İpimi doladım. Girdim boşluğa. İkisini çekiyorum. Tığımın üstünde 2 tane kaldı. Yine geldim buraya. İkisini çektim. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar giriyorum.
Tığımın üstünde bir tane var. Şimdi buraya giriyorum. Böylelikle hepsini bir topladım. Bakın bu şekilde V'ler yapıyoruz. Yapa yapa gidiyoruz. Araya bir zincir yine çekiyoruz. Yani görüyorsunuz şurada bir tane, şurada bir tane. Yani iki direk arasında, şu iki direk arasında iki tane V koymuş oluyoruz. Son kez bir tane daha göstereyim. Bakın zincirimi çektim. Tığımı doladım. Aynı yere. Hep en son battığımız yere tekrar batıyoruz. İkisini çıkarttım. Tığımda iki tane var. Tekrar doladım. Boşluğa girdim. İkisini çıkarttım. Tığımın üstünde 3 tane var. Üçünü birden topladım. Yine bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Aynı boşluğa bir daha giriyorum. İkisini çıkarttım. Tığımı doladım. Geldim trabzanın tepesine. İkisini çıkarttım. Bakın 3 tane var. Hepsini bir topladım. Zincir çekmeyi unutmuyorum aralarda. Bu şekilde şu V'lerimizi şimdi yapalım, tamamlayalım. Sıra sonuna gelelim. Sonra bir üst sırada file aşamasına tekrar geçeceğiz. Şimdi geldim sıra sonuna, bakın. En son bunun içine de 2 tane yaptım. Sonrasında şu aynı en başta yaptığımız gibi bu üçgeni kaybetmek için bir zincir çekiyorum ve bu aynı noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, şimdi burasıyla burayı eşitlemiş olduk aynı şekilde. Şimdi artık bir sıra fileye geçeceğim. Bunun için yine bir zincir çekip döndüm. Yine uzattım, bakın. Döndürdüm. İçinden geçirdim ve buraya bu şekilde bir trabzan yapmış oldum. Araya bir zincir çekiyorum. Şu ara boşluğa giriyoruz. Bir zincir, bir zincir, bir zincir, bakın ara boşluk, bir zincir, ara boşluğa girdik, bir zincir, ara boşluğa girdik. Böylelikle bakın şuradan yüzüne bakalım. Önü böyle olacak. Bakın V'lerimiz daha belirgin bir hale gelmiş oldu. Şimdi dilerseniz bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Hemen bir sonraki sıra sonunda bu sefer bunları nasıl koyacağız onları tekrardan göstereceğim. Evet, geldik sıranın sonuna. Bakın burayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi dönüyorum. İpimi uzattım. Bir tane şöyle döndürüp şu şekilde bunu ikili haline getirdim. İpimi tekrardan doladım. Girdim boşluğa. İkisini bir çektim. Kalan üçünü bir çektim. Bu şekilde buraya bir üçgen oluşturmuş oldum. İpimi tekrardan doladım. Bakın bir zincir çekmiştim. Aynı yere tekrar girdim. İkisini çektim. Tığımın üstünde ikisi duruyor. Tekrardan doladım diğer boşluğa. Yine ikisini çektim. Tığımın üstünde 3 tane var. Üçünü birden topladım. Bir zincir çektim. Bakın yine aynı boşluğun içine giriyorum. İkisini çektim. İkisini bekletiyorum. Yine doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. İkisini çektim. Şimdi üçünü birden topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Hep bu şekilde en son battığımız yere bir kere giriyoruz. İpimizi doluyoruz. Bir sonraki yere tekrardan geçiyoruz. Bakın bu sefer hiç tepelere girmiyoruz. Sadece boşluklara yapıyoruz. Yapacak olduklarımızı hemen onu da söylemiş olayım.
Aynı şekilde bu üçgenleri bir sıra daha devam ettireceğiz. Sonrasında dediğim gibi tekrardan buradaki fileyi kuracağız. Hemen sıra sonuna kadar örüp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Bakın aynı şekilde buraya da V'mi yaptım. Şimdi artık şu ilk başta koymuş olduğumuz dalgayı koyacağız burada. Hemen şöyle dönüyoruz. İlk görüyorsunuz, ilk tepemize hemen bir tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi buradakinin simetriğini yapacağımız için bakın, yani şuradakinin aynısının simetriğini yapacağım burada. O yüzden burada sık iğne vardı, burada da sık iğne var. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bakın burada trabzan var. O zaman karşısına da trabzan yapıyorum. Bakın nereye denk geliyorsa oraya. Şuraya geldim. Bakın karşısını hizalıyorum. Tam olarak şu görmüş olduğunuz üçgen ve ne derseniz onun üstüne denk geliyor. Şimdi tekrardan 3 zincirimi çekiyorum. Tekrardan geliyorum. Bakın bunun hizasına. Şimdi de bunun hizasındaki üçgenin tepesine geliyorum. Buraya ne yapıyorum? Normal sık iğnemi yapıyorum. Yine 1 2 3 geldik. Bakın buradaki trabzanın tepesindeyiz. Yine 1 2 3 zincirimi çektim. Tekrardan bakın bunun hizasına bakıyorum. Bakın aynı trabzanın hizasına devam ettiğimde buradaki üçgenin tepesi. Mantık bu. Bir trabzan, bir sık iğne, bir trabzan, bir sık iğne diye gidiyoruz ve yaparken bunu mutlaka ve mutlaka ne yapıyoruz? Şu alttaki sıranın simetriğini devam ettiriyoruz. Yani bunun aynısını aynı hizasına devam ettiriyoruz ki buraya da aynı birebir standart örneğimizi koyabilelim. Hani hep söylüyorum, burada elinizin bolluğuna, gevşekliğine göre hafif böyle bir marullanma vesaire gibi görebilirsiniz. Onu yukarıdakini yaptığınız zaman düzelecek, toparlanacak. O konuda endişeniz olmasın. Bakın benim bile şu anda hafif, bakın çok değil ama hani ütü bassam dikkat çekmez. Ama şu an bakın buralarımda bir havalanma söz konusu. Bunun sebebi de buradaki ilmeklerimin tepelerinin daha geniş olması. Ama aynı örneği buraya kurduğumuz anda, şimdi göstereceğim onu da, bunun üzerine kurduğumuz anda tekrardan dümdüz olacak. Merak etmeyin. En son bitirdiğimizde tersinden de ütümüzü bastık mı kalıp gibi bir çanta elde etmiş olacağız. Hemen buradaki deliklerimizi yapıyorum. Geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. En son buraya köşeye sık iğnemi de yaptım. Bakın gördüğünüz üzere tam alttakinin simetriğini yapmış olduk. Şuradaki görmüş olduğunuz görüntü bakın aynen burada da var. Şimdi hemen bir zincir çekip dönüyorum. Ve tekrardan aynı buradaki gibi kurulum yapmaya başlayacağız. Şu anda bakın çukurdayız. O zaman ne yapacağız? Burayı üçlü trabzana dönüştüreceğiz. Girdim tekrardan. Buraya bir sık iğne yaptım. Yine hemen yanındaki ilmeğe girdim. Yukarı. Bir daha girdim. Bir daha yukarı. Bakın bu şekilde kenarı halletmiş oldum. Şimdi ipimi doluyorum. Şöyle söyleyeyim. Şimdi çukurlara üçlü, tepelere ilmek kaydırma denk gelecek. Onun dışındakiler ise şu aradaki zincir boşluklarına gelecek. Şimdi ipimi doladım. Üçlüden sonra ikili trabzan. 2 2, bakın 2 seferde çekiyorum. Sonra tekli trabzan. Sonra sık iğne. Ve sıra geldi ilmek kaydırmaya.
buraya ilmek kaydırmamızı yaptık. Şimdi tekrardan yükselmeye başlıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Sonrasında ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi üçlü trabzanı nereye yapıyoruz? Bakın çukura yapıyoruz. Buradaki sık iğnemizin üzerine ipimizi bu sefer 2 kere doladık. Geldik buradaki sık iğnemizin tepesine. Girdim. 2 2 ve 2. Hepsini bir seferde çıkarttık artık. Geldik tığıma doladım. Şimdi ikili trabzan, tekli trabzan, sık iğne ve ilmek kaydırma. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bakın görüyorsunuz yine aynı şekli vermeye başladık. Tekrardan ilmek kaydırmayla döneceksiniz. Yani şurayı tekrarlıyoruz komple. Burayı tekrarlıyoruz, burayı tekrarlıyoruz. Burayı tekrarlıyoruz, burayı tekrarlıyoruz. Enini istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Şimdi bakalım benim kaç taneye denk gelecek ama ne olursa olsun neyle başladı yani şu dalgayla bitireceğiz finalde. Bunu unutmayalım. Yani burada bitirmiyoruz. Dalgayla başlayıp dalgayla bitiriyoruz. Evet, şimdi çantamızı istediğimiz büyüklüğe getirdik. Hemen şöyle ölçülerini de göstermek istiyorum. Bakın ütüledim. Bunu hemen belirteyim. Birleştirmeden önce mutlaka ütüsünü yapıyoruz. Burası içi, tersi yani. Tersinden bu iç kısmından güzelce, hiç korkmayın, buharlı ütüyle ütüleyebilirsiniz. Bu çantanızın dokusunu daha pürüzsüz ve daha güzel bir hale getirecektir. Bakın en son bitirdiğim yer, bakın burası. Şimdi bu iki ucu birleştirmeye başlayacağız. Burada herhangi bir şekilde iğneleme vesaire yapmamıza gerek yok. Çünkü örneğe birleştireceğimiz için burada bakın şu kenarları birleştirdiğimizde şöyle dalgalı olacak. Örneğe zaten ağız ağza birleştirdiğimiz için gerek kalmıyor. Onu söylemiş olayım. Yine ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Ben dilerseniz siz dikerek de bunu yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış diyorum. Hemen ilk olarak şu buradaki görmüş olduğunuz en son yaptığımla buradaki ilk ilmeği, bakın bu şekilde buradaki ilk ilmeği şöyle bir ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Sonrasında bakın bir buradan aldım. Bir hemen yanındakinden aldım. İkisinden de ilmeğimi çıkarttım. En sonda burada ilmeğimden çıkartıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bir buradan girdim, bir buradan girdim. Alttan ipimi çekiyorum. İkisinden de geçirdim ve ilmek kaydırdım. Her zaman motif birleştirmede kullandığımız yöntemi şimdi burada da kullanıyoruz ve çantamızın kenarlarını bu şekilde birleştireceğiz. Dediğim gibi zaten kenarları örnek eşit olduğu için herhangi bir şekilde bakın hiç işaretleme yapmama ya da iğnelememe gerek kalmıyor. Başlayacağım. Şimdi buradan ucuna kadar ilmek kaydırma ile gideceğim. Diğer tarafın ilmek kaydırmasını ise tam tersi yapacağım. Bakın. Şimdi onu da söyleyeyim size. Orada da alttan başlayacağım. Üste gideceğim. Ve böylece ipi ağız kısmında bırakıp bu çantamızın ağzını dolaşmaya başlayacağız. Birazcık ağız kısmı örmemiz gerekiyor. Sonrasında saplarını yapacağız ve çantamızı tamamlayacağız. Şu şekilde bakın görüyorsunuz, ilmek kaydırma ile birleştireceğiz. Şöyle katladığımızda bakın şu dalga görüntüsü devam edecek. Çok güzel bir birleştirme yöntemi. Bunu çok seviyorum. Hemen hemen her çantamda bu birleştirme yöntemini kullanıyorum. Bakın son derece güzel olacak bitirdiğimde. Şimdi buraya kadar geliyorum. Burada bitiriyorum. Sonra
Bakın burada şimdi örnek örneğe şöyle ağız ağza getirdim. Şuradan başlıyorum. Aynı şekilde buradan da aynı ilmek kaydırma yöntemiyle ağzına kadar geliyorum ve artık buradan sonra ağız kısmını birlikte dolaşacağız. Birazcık ağız kısmını düzleyeceğiz, öreceğiz ve sonrasında sap aşamasına geçeceğiz. Evet, şimdi bir tarafını bitirdim. Bakın ipi kestim şimdi artık burada. Bunu iğneyle gizleyeceğim daha sonra. Şimdi belki yeni başlayanlar vardır. O yüzden tekrar bu kısmını da göstermek istedim. Bakın bu sefer biraz önce üstten aşağıya gitmiştik. Şimdi alttan yukarı doğru gideceğiz. Böylelikle ipimizi ağız kısmına denk getirmiş olacağız. Şöyle bakın ipimi hazırladım. Şimdi burada şu ilmek kaydırma olanı bırakıyoruz. Sonrasında ilk sık iğnelerin tepesinden başlıyoruz. Bakın ilk sık iğnenin tepesi bir bu, bir de bu. İkisinin de tek lobundan girdim. Bakın tığımı taktım, hazırladım. Şimdi ipimi alttan çekiyorum. Birinci ilmeğin içinden geçirdim. Bir bunun içinden geçirdim. Bakın bu şekilde başlamış oldum. Hemen yanındaki ikinci ilmekten devam ediyorum. Bu arada ipimi birazcık uzatayım. Gizlemesi, iğneye takması kolay olsun. Hemen yanındakine girdim bakın. İpim her zaman altta. Bunu altta tutacağım. Bir yanındakine girdim. İpimi alttan çekiyorum. Birincisinden geçirdim. İkincisinden de geçirdim. Şimdi buradakinin içinden geçirip ilmek kaydırmış oluyorum. Şunu çekelim. Evet. Bakın görüyorsunuz ilk ilmek kaydırmasını bu şekilde yapmış oldum. Geldim. Birinciye girdim. İkinciye girdim. İpimi alttan çektim. İkisinin içinden de geçirdim. Ve sonrasında bakın buradaki ilmekten de geçirip ilmek kaydırmamı yapmış oluyorum. Girdim buradan. Karşıdan da girdim. Alttan ipimi çektim. İkisinden geçirdim. Bakın şimdi bir de bunun içinden geçiriyorum. Böylelikle ilmek kaydırmayı yapmış oluyorum. Şimdi bu şekilde sonuna kadar gelelim. Ağız kısmıyla devam edelim. Evet, şimdi artık bakın geldim. En son ilmek kaydırmayı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi buradaki ipi de içinden bir taraftan yürüteceğim. Şimdi burada görüyorsunuz benim başladığım yerde şu örneğin en dar kısmı var. Şimdi buraya giriyorum. Ve bir tane buraya sık iğne yapıyorum. Sonrasında şu görmüş olduğumuz yere 3 tane yapacağız. Şu tepe kısmından başlıyorum. Şöyle birer ilmeklerinden alıyorum. Burada aslında tamamen hem böyle kasmayacak şekilde bakın tekliğe geldim şimdi. Buraya bir tane. Hem de aynı zamanda böyle bol olmasın. Eğer benim verdiğim yetersiz gelirse siz kendiniz sık iğnelerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada bir tane şu birleşim yerine yapıyorum. Sonrasında bakın bu kısma yine 3 tane birden yapacağım. Evet, üçüncüyü yaptık. Şimdi bu kısma 2 tane yapacağım. Bir tanesini kesişim yerine yapalım. Şimdi geldik yine bakın aynısı.
önüme gelen batabileceğim noktalarına batıyorum. Bakın görüyorsunuz, bu şekilde sık iğnelerimizi yerleştiriyoruz. Yine burada bakın geniş kısımdayız. Buraya 3 tane yerleştireceğim. Buraya bir tane. Yine buraya 3 tane. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu şekilde komple çantamızın ağzını dolaşalım, gelelim. Evet, şimdi geldik. Bakın başladığımız noktaya. Şimdi burada ipimizi uzatıyoruz. Şu bakın ilk çektiğim zincir, bu da ilk yaptığım sık iğne. Şu ilk yaptığım sık iğnenin arkasından geliyorum. İpimi takıyorum. Bu ip ve bu ipi arkaya çekiyorum. Tutuyorum bu ipi elimle. Bakın bu ipin normal uzantısı bu. Bak aynı ip. Şöyle çektiğimde görüyorsunuz, aynı ip. Buradan giriyorum. Arkadan ipimi takıyorum. Şimdi güzelce sıkıştırıyorum bunu. İlmeğimi çıkarttım. Ve yine aynı şekilde bakın bir öncekinin üzerine denk gelecek şekilde yine zincirimi çekmiş oluyorum. Şimdi geliyoruz artık sıradaki sık iğnenin üzerinden devam ediyoruz. Bu sırada her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde öreceğiz. Bu şekilde. Sonra geleceğiz. Yine aynı şekilde birleştireceğiz. Sonra üzerine bir sıra daha sık iğnemizi öreceğiz. 3 sırayı tamamladığımızda çantanın ağzını artık ters sık iğne ile kapatacağız. Hemen 3 sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, geldim. Bakın 3. sırayı da tamamladım. Yine aynı şekilde ipimi uzatıyorum. Bu görmüş olduğunuz ilk yaptığım sık iğne benzeri değil de gerçek sık iğnenin tepesinden girdim. İpimi geçiriyorum. Arkaya çekiyorum. Sonrasında hem ipin uzantısından giriyorum. Biraz ilmeğim kısa oldu. İlmeği bir uzatalım. İşte normal bir ip olsa bu çok rahat bir şekilde uzar. Ama bakın kağıt ip hiçbir şekilde kayma yapmıyor. Çektim arkaya. Yine ilmeğin uzantısından girip sıkıştırıyorum. Ve ilmeğimi yapıp bir üst sıraya geçiyorum. Şimdi artık ters sık iğne yöntemine geçeceğim. İpimi uzatıyorum. Bir boşluk bırakıyorum. Yanındakine giriyorum. Çektim ipimi. İkisini birden tığımın üstüne aldım ve çıkarttım. Uzattım. Bir boşluk bıraktım, yanındakine girdim. İkisini birden çıkarttım. Uzattım. Bir boşluk bıraktım, yanındakine girdim. Uzattım. İkisini birden topladım. Bu şekilde tüm çantamızın ağzını dolaşıyoruz. Aynı zamanda ağız kısmımızı böyle daha güçlü bir hale getiriyoruz. Uzatmayı unutmayalım, kasma yapmasın. Bunu her deliğe yaparsanız çantanızın ağız kısmında biraz esneme yapar. O yüzden birer atlayarak yapmak daha düzgün bir duruş sağlayacak bize. Hemen bu şekilde sıra sonuna kadar dolaşıp geliyorum. Evet, ilk başladığım bakın tam ek yerine de yaptım. Ve burada artık bitiriyorum. İlmeğimi çıkarttım. Şimdi artık iğneye geçeceğim. Bakın bunu bu şekilde arkaya çekmem gerekiyor. O yüzden şu şekilde arkaya çektim. Şöyle ilmeklerimin arasından şimdi bu ipimi gizleyeceğim.
Herhangi bir düğüm yapmama gerek yok. Şöyle çevirelim. Ben bu tarz durumlarda penselden yardım alıyorum. Birazcık daha götürelim. Evet. Artık ipimizi çektik. Ağız kısmını şöyle bir elimle esnetiyorum şimdi. Şimdi biliyorsunuz her yeri ütülemiştim. Sadece ağız kısmı ütülenmedi, kaldı. Ağız kısmında güzelce basıyorum ki çünkü buralar düzgün, burası büzük gibi kalmasın. Ağız kısmını da yapacağız. Ütüleyeceğim. Ondan sonra sapı daha sonra dikeceğim. Onu da hatırlatmış olayım. Bak şimdi burada bu sapı yaparken tığımı değiştireceğim. Çünkü kalın bir sap yapmak istiyorum. O yüzden artık normal 4,5 milimetrelik tığa geçiyorum ve ipimi 2 kat olarak kullanacağım burada. Yani normal bir katla ördüğüm çantama sapı 2 kat olarak yapacağım. Hemen ipimi alıyorum. Görüyorsunuz. Şöyle 2 katlı olarak kullanacağım. Sarma yapacağım için, dikme yapacağım için baş kısmını şöyle yaklaşık bir cetvel boyu, yani bir 30 santim kadar bırakıyorum. Daha sonrasında şimdi başlayacağım. Şimdi öncelikle şu şekilde tutuyorum. Normal başladığım gibi bakın görüyorsunuz. Hemen buraya bir zincir yapıyorum. İplerimin ikisinin de eşit gerginlikte olmasına dikkat edelim. Bu benim birinci zincirimde, bu da benim ikinci zincirim olmuş oluyor. Şimdi bakın 2 tane zincir çektim. Birincisine giriyorum. Buradan ilmeğimi çıkartıyorum ve normal sık iğnemi yapıyorum bir tane. Çok sıkı yapmamaya çalışın. Şimdi görmüş olduğunuz üzere 2 tane zincirimizin şu ikisinin de alt lobları kaldı. Hemen bakın şu görmüş olduğunuz bir bunun altında var. Aynı şekilde bir tane de diğer ilk zincirimin altında var. Bu şekilde 2 tane kısma giriyorum. Bakın bu şekilde yine ilmeğimi çıkarttım ve normal yine sık iğnemi yaptım. Şimdi artık bakın hep benden tarafta şurada 2 tane ilmek görüyorsunuz. İpler 2 kat olduğu için bakın 2 katlı bir ilmek burada, 2 katlı burada. İkisini birden alıyorum. Yani tığımın üstünde 4 tane ip oluyor. 2 kat iple ördüğüm için. Girdim. İlmek çıkarttım. İkisini birden topladım. Bakın yine kendimden tarafta görüyorsunuz. İlmeklerim bana bakıyor. Birincisine girdim. İkincisine girdim. Şimdi ilmeğimi içinden geçiriyorum. Uzattım bakın yine. Bu şekilde yine ilmeğimi çıkarttım. Önümde bakın tekrar görüyorsunuz 1-2 tane. Benden tarafta oluyor bu hep. İçinden ilmeğimi çıkartıyorum. Gerçekten ipler o kadar kalınmış ki. Yani evet. Artık bundan sonra kolay. 2 ilmeği aldım, çıkarttım. 2 ilmeği aldım,
çıkarttım. Şimdi bunu 60 santim olana kadar devam edeceğim. Ve 2 tane öreceğim bu saptan. Hem başında hem sonunda dikmek için pay bırakacağım. Ve sonra birlikte nasıl dikiyoruz onu göstereceğim. Evet, çantamız bitti. Şimdi astarını da monte etmeden önce hemen size göstermek istedim. Bakın şu şekilde yine kese astarımızı çalıştık. Bunda herhangi bir şekilde derinlik olmadığı için sadece direkt kese gibi kullanmamız yeterli. Normalde ben sadece iki yana dikiş yaparım, alta dikiş yapmam ama kumaş bu sefer elimdeki kumaş bu şekilde hani israf etmemek adına bu şekilde daha iyi uyuyordu. O yüzden bakın sadece altta ve yanda dikiş var. Zikzaklarını yaptım. Şimdi kenarlarını temizleyeceğim. Bu haliyle göstermek istedim. Öncelikle kenardan keseceğim ki herhangi bir şekilde gözükmesin diye. Şu görmüş olduğunuz gibi özellikle yan kısımların zaten kapalı dolgulu olması işimi kolaylaştırdı. Gizli dikiş yapmama gerek kalmadı. Bunları da makasla kenarından temizledikten sonra şu ağız kısmını göstermek istiyorum şimdi. Gördüğünüz üzere ağzını önce bir kat şu şekilde katlayıp bunu bir şu şekilde makineyle diktim. Şimdi bunun nedenini söyleyeyim size. Çünkü şimdi astarımızı şuradan diktiğimizde, bakın şuradan diktiğimizde şu ilk kısımdaki deliklerden astarın o ters kısmının, püskül kısmının gözükmesini istemiyorum. O açıdan önce bir tur bunu böyle dikiyorum, içine gizliyorum yani bu püskül kısmını. Sonra şu şekilde bir tur daha katladıktan sonra bakın dümdüz bir ağız görüntüsüyle şimdi bunu makineye tekrardan dikeceğim. Makineyle çantanın içine monte edeceğim. Her zamanki gibi çift kattan bakın cebimizi yapıyoruz ki ağız kısmı düzgün olsun. Herhangi bir şekilde buralarda kat kat dikiş izleri olmamış oluyor. Böylelikle görüyorsunuz incecik bir dikiş, bir de orta ayrımı yapıyoruz ve ikili gayet güzel bir cep hazırlamış oluyoruz. Şimdi ben bunu ütüleyeceğim, yanlarını temizleyeceğim, çantanın içine monte edeceğim. Ağız kısmına makineyle monte edeceğim. Sapları da hazırlamıştık. Hepsini birleştirip artık son haline getireceğiz çantamızın. Hemen dediğim gibi astarı dikip geliyorum. Evet, şimdi bakın astarımızı diktik. Bu sefer makinede dikecektim ama elimde dikmeye karar verdim. Bakın bu şekilde gizli dikişle çantamızın ağız kısmını bakın hiç belli olmayacak şekilde astarımızı diktim. Sapımızın bir tarafını diktim. Şöyle göstereyim. Bakın yine sarma tekniğiyle sapımızı da bu şekilde dikmiş oldum. Şimdi bu sapın diğer tarafını birlikte dikeceğiz. Böylelikle nasıl diktiğimi de göstereceğim sizlere. Bunun için şöyle yine her zamanki gibi kalın ucu küt. Bakın hiçbir şekilde kağıt iplere saplanmayacak. Sadece boşluklardan geçecek şekilde bir etamin iğnesi kullanıyorum. Biliyorsunuz saplarımızın uç kısımlarında şöyle ipler bırakmıştık. Bakın tam yetiyor bu şekilde. Şöyle göstereyim, yaklaşık işte bir cetvel boyu gibi düşünebiliriz. Bir tık 35 santim civarı diyebilirim. Hemen takalım iğnemize. Şimdi şu şekilde bakın düz olacak şekilde tutuyorum. Tam nereye diktim onu da göstereyim. Tam görmüş olduğunuz şu dalgaların bittiği şu ara boşluğa dikiyorum. Ve tam da astarın bakın şurada bıraktığım boşluğu göstereyim. Bir sık iğne altından dikmiştim. O yüzden burada da aynı şekilde aynı yere bakın giriş yapıyorum. Bu şekilde girdim alttan, şu şekilde girdim. Şimdi bakın şu sınıra getiriyorum bunu. Bakın altına sokmuyorum, sonuna kadar sıkmıyorum. Tam şu hizaya getiriyorum ve şu görmüş olduğunuz orta noktadan
girip arkadan çıkıyorum. Evet. Şimdi yine aynı nokta. Bakın. Yine aynı nokta. İlmeklerimizin ikisinde düzgün olduğundan emin olalım burada. Şimdi hemen bir yandaki, bakın, sık iğne boşluğundan çıkıyorum. Şimdi burada yine aynı noktadan giriyorum. Şöyle düzeltelim. Dediğim gibi ilmekleriniz düzgün olsun burada. Sıkı olsun. Şimdi aynı yerden tekrar çıkıyorum. Yani burada tek nokta ama burada iki noktaya birden giriş yapıyoruz. Burada şuna da dikkat edin. Bakın farklı bir yerden çıkmışım. Onu düzeltelim. Tepeden çıkmışım. Bunu düzeltiyorum. Evet. Bakın burgu olmasın. Düzgün olsun. İpimi düzeltiyorum. Ve şimdi yine aynı noktadan giriyorum. Eğer artık sıkıştıysa, zorlanıyorsanız şöyle bir penseden yardım alabilirsiniz. Evet. Bakın bu şekilde son kez buradan bir kez daha geçiriyorum. Şöyle. Evet. Bu şekilde burayı bitirdim. Şimdi artık şurada ipimi bir kere geçirip burada bunu sabitletiyorum. Bakın. Buradan sonrasında artık normal şöyle ortadan ilerliyorum. Ve ipimin kalanını sapımın içine hapsedeceğim bu şekilde. Biraz daha gidelim. Evet. Şimdi ipimizi buradan kestik. Bakın birinci sapımızı bu şekilde dikmiştik. İkinciyi de aynı yöntemle dikiyoruz. Burada şimdi bunu artık kendim dikeceğim. Nasıl dikildiğini gösterdim. Bu şekilde şöyle bakın dümdüz olsun. Şöyle burukluklar olabilir. O yüzden iyice düzeltin bunu. Bir düzgün şekilde tekrardan şimdi aynı şekilde bu tarafa da sarma işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi bunu sarıp geleyim. Hemen küçük birer parça deri hazırlayacağım ben. Siz dilerseniz dikme çıt çıt da kullanabilirsiniz. Ben şuraya deri takmayı, çıt çıtı önce deriye takacağım, sonra buraya dikeceğim ağız kısmına çıt çıt için. Nasıl yapıldığını zaten size şimdi birazdan göstereceğim. Sapımı dikeyim, derilerimi, çıt çıtlarımı hazırlayıp geliyorum. Evet, şimdi görüyorsunuz bir tarafını diktim, hazırladım. Şimdi diğer tarafını birlikte hazırlayacağız. Ben dikmek için şöyle elimde bir naylon iplerden var. Bu tülbent kenarları falan yapılan iplerden de. Sizin deri ipiniz varsa siz deri ipi de kullanabilirsiniz. Çok daha iyi olacaktır. Bakın bu şekilde bunları deri saplarınızdan alabilirsiniz. Klasik satılan 70 santimlik böyle saplar var biliyorsunuz. Onlardan da kesebilirsiniz. Ben böyle parça derilerden bu şekilde kendim hazırlıyorum bunları. Ama illaki deri koymak zorunda değilsiniz. Dilerseniz bunu örgü yapıp örgü olarak da yapabilirsiniz. Yani örgüden bir hasır renginde bir kare parça örerek de bu parçaları hazırlayabilirsiniz.
Ya da benim diğer çantalarımda kullandığım yuvarlak çıçıtlardan hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir durum bu. Şimdi ne yapıyorum? Öncelikle bakın şöyle tam orta noktayı bir belirliyorum. Sağdan, soldan, alttan, üstten şöyle bir eşitlik sağlıyorum gözümle. Siz cetvelde kullanabilirsiniz ama ben şöyle gözümle ayarlıyorum bunu. Sonrasında güzelce bastırıyorum. Bakın. İz yapıyorum buraya bu şekilde. Yaptığım izleri şu şekilde makasın ucuyla hemen bir kesik atıyorum. Ve sonrasında bu kesiklerden geçirerekten mıknatıslı çıt çıtımı takıyorum. Şu arkalarında şöyle aparatlarıyla beraber satılıyor. Bunu da takıyorum. Ve hemen bir pense yardımıyla bunu güzelce sıkıştırıyorum. Evet, iyice bastırdım. İyice sıkıştırdım. Şöyle ikisini birden de sıkıştıralım güzelce. Şimdi bu şekilde bunu taktıktan sonra artık geliyorum bunu karşı tarafa monte etmeye. Bunu yaparken iki sapın ben arasını ölçerek yaptım. Ama ikincisinde zaten tam karşısına geldiği için bakın şu şekilde takıp öncesinde şöyle göstereyim. Direkt deriyi buna bakın şu şekilde takıyorum. Taktıktan sonra hemen sapları da ağız ağza getiriyorum ve yerini bu şekilde ayarlamış oluyorum. Bunu kaymaması için hemen şöyle bir küçük mandal takayım. İlk ipimi takana kadar bakın şöyle yeri belli olsun, kayma yapmasın diye. İpimi iğneme taktım. Burada tek kat çift kat size kalmış. Tek katta yapabilirsiniz, gayet yeterli. Şimdi ben diğer tarafı çift kat dikmiş bulundum. O yüzden artık aynı görünmesi açısından mecburen bunu da çift kat yapacağım. Normal ipimizi düğümledik. Siz bu tarz kaygan iplerle çalışıyorsanız çakmakla ucunu yakmayı unutmayın. Tavsiye ederim. Daha sağlam olması açısından şöyle bir kontrol ediyorum. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi dikmeye başlıyorum. Öncelikle bakın dikeceğim yer göstereyim. Hemen ben bunu böyle tutturdum ama şurada daha net gösteririm. Gördüğünüz üzere hemen astarın bitimindeki sık iğne sırasından bakın en üst delik değil bir altındaki delikten dikeceğim. Şimdi burada şu şekilde ilk olarak bundan çıkıyorum. Yani ipimi şöyle bakın buradan geçiriyorum. Bunu çıkartıyorum artık. Bunun karşılığında nereye geliyorsa evet, bu şekilde ilk olarak ipimi bu derinin arkasında bırakmış oluyorum. Şimdi hemen yan taraftan devam ediyorum. Burada dediğim gibi aralıklar bir sık iğne aralığı kadar olacak. Burada püf noktası şu. Şimdi bunu normal bu şekilde gitmiyorum buraya. Neden bu şekilde gitmiyorum? Eğer böyle gidersem bu kahverengiler gözükecek. Ne yapıyorum? O yüzden bakın bir sık iğnenin arasından önce ipimi geçiriyorum. Şu şekilde geçirdikten sonra ipimi bu şekilde arkaya alıyorum ki gizli bir dikiş yapabileyim. Bakın yine aynı şekilde karşıda güzelce ayarlıyorum. Şu üstten aynı mesafeyi bırakmaya çalışıyorum burada. Sıkıştırıyorum. Hemen şöyle yine yandan çıkıyorum.
Yine bakın bu tarafta sık iğnenin arasından giriyorum. İpimi gizledim bu sayede. Yine çıkıyorum. Şu an kameranın karşısında biraz zorlanıyorum ama elinizle bunu çok daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Evet. Yine bir sonraki aradan çıktım. Yine aynı şekilde sık iğnemin arasından geçtim. Şimdi ters döneceğiz. Makine dikişi görüntüsü vermek için. Evet. Şimdi aynı batılan yerlerden tekrardan geriye dönüyorum. Sık iğnelerin arasından geçmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum, ipiniz gözükmesin. Bakın aynı delikten çıkıyorum. Bir sonraki görüyorsunuz dikişin başladığı delikten geri giriyorum. Yine sık iğnenin arasından geçiyorum. Yine çıktım burada. Bakın bir sonraki dikişin başladığı noktadan giriyorum. Yine çıktım. Bu tek iplikle çalıştığımızda deriyi biliyorsunuz, bu makine görüntüsünü vermek için çift iğneyle, yani çift taraflı çalışırlar. O şekilde yapılabilir ama ben burada zaten küçük bir parça çalıştığım için buna ihtiyaç duymadım açıkçası. Evet, buradan şöyle bir geriye tekrar sık iğnenin içine ipimi geçirdim. Bakın. Şimdi burada bir ipten bu ipi burada bir sıkıştıracağım şimdi. Burada bir düğüm yapıyorum. Ve sonrasında tekrardan ipimi şöyle sık iğnelerin arasından götürterek gizleyip burada kesiyorum. Evet, bakın bu şekilde şöyle göstereyim yaptığım dikişimizi. Bakın oldukça güzel görünüyor. Bence yeterli. Yani gayet profesyonel duruyor bu şekilde yaptığımız zaman. Makine dikişi görüntüsü var aynı zamanda ama aslında tek gidiş gelişle yapmış olduk bu çantamızı. Bakın ağzını kapattığımızda şöyle göstereyim. Son derece güzel, muntazam bir çanta ördük yine. Bu tarz mıknatıslı bu şekilde derilere diktiğimizde çok da kolay açıp kapatabiliyoruz. Bu da bir fikir olsun. Dediğim gibi siz örmesini de yapabiliyorsunuz. Evet, bir çantanın daha sonuna geldik. Ya gerçekten o kadar güzel bir örnek oldu ki. Rafya'ya da çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi kağıt ipe de çok yakışıyor. Rafyasını zaten göstermiştim sizlere. Gerçekten çok sevdiğiniz, o da çok güzel bir modeldi. Yine bu çantayı isterseniz o büzmeli forma getirebilirsiniz. Yapacak olduğunuz tek şey bu yapmış olduğunuz sık iğnelerin arasına yine delik koyuyorsunuz ve deliklerden büzme aparatına geçiriyorsunuz. İsterseniz bu şekilde, isterseniz o kese görüntüsünde çantanızı tamamlayabilirsiniz. Bir tanesini ben kese gibi yapmış oldum. Böylelikle bir tanesini de normal kol çantası formunda yapmış olduk. Çok ideal büyüklüklerde oldu. Çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Sabırla benimle buraya kadar bu çantayı izleyip örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.